Son günlerde BİM Aktüel ya da BİM reklamlarında görmüş olma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Önümde durmakta olan HP Pavilion 800 oyuncu klavyesini kendisi bu videoda HP'nin desteğiyle elimize ulaştı ve bu videodaki konuğumuz olacak. Gelin hep birlikte bakalım HP Pavilion 800 oyuncu klavyesi bizlere neler sunuyor. HP Pavilion 800 oyuncu klavyesinin hemen böyle giriş kısmında sizlere söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Bu ürün RGB bir LED aydınlatma sistemiyle geliyor ve hemen sağ tarafında şu alt bölüme konumlandırılmış bir kulaklık girişi var. Bu kulaklık girişi ve bu LED aydınlatmaları gerçekten çok sevdim. Bazı özel bizlere sunduğu yetenekleri de var. Onları da zaten değineceğiz. Şimdi mekanik bir klavye var masamızda ve şöyle hemen size dinleteyim. Bakın bu mekanik klavye sesini seven arkadaşımız çok fazla ki bu üründe de kullanılan switchler yani mekanik klavyelerin aslında en önemli birbirinden ayrıştığı nokta bu oluyor. Red switch modeli kullanılmış arkadaşlar bu klavyede. Tabi bu ne demek oluyor? Bizlere daha sessiz ve daha konforlu bir mekanik klavye deneyimi yaşatabiliyor bu ürün. Kırmızı mekanik switchler arkadaşlar düşük yay gerilimi sayesinde bizlere çok daha konforlu, istikrarlı ve sessiz bir tuş deneyimi sunabiliyor. Klavyelerde gördüğümüz bir detay var arkadaşlar. O da şu, hani klavyelerde her ürün gibi bir kullanım ömrüyle karşımıza çıkıyor. Bu üründe de 50 milyona kadar tıklanma ömrü olan bir klavye mekanizması kullanılmış. Tabi bu gayet yeterli seviyede çünkü hani 50 milyon az buz bir rakam değil. Dolayısıyla hani uzunca yıllar bir sorunla karşılaşmadan kullanabileceğiniz bir bizlere klavye tasarlanmış durumda HP tarafından. Tabi özellikle mekanik klavyelerde çok görmeye alışkın olmadığımız ve bulması gerçekten zor olan bir özellikle bu üründe yer alıyor arkadaşlar. Türkçe dizilimli bir mekanik klavye şu anda önümüzde var. %100 Türkçe uyumlu, tabii ki QWERTY dediğimiz bir klavye dizilimiyle geliyor bizlerin karşısına ve tabii burada diğer mekanik klavyelerde görmeye alışkın olmadığımız ya da bulmakta zorlandığımız o İngilizce dizilimin dışında bir Türkçe dizilimin bizimle buluşturuluyor olması gerçekten önemli bir avantaj olmuş. Şimdi klavyenin tabii genel deneyimine de bir değinmek lazım sevgili arkadaşlar. Şöyle aktarmalıyım sizlere. Genel dizilim gerçekten oldukça iyi ayarlanmış. Hani sağ taraftaki numaratik tuşlar olsun, normal rakam tuşları olsun, harfler olsun, her şey genel kullanımı anlamında gayet iyi tasarlanmış ve yazım sırası ya da oyun sırasında herhangi bir fonksiyon anlamında sorun yaşamıyorsunuz. Yani klavye bizlere vaat ettiği tüm fonksiyonları kullanabileceğiniz şekilde bizlerle buluşmuş durumda. Yani sorunsuz bir şekilde çalışıyor diyebilirim sizlere. Bu klavye enerjisini bir USB kablo ile alıyor arkadaşlar ki şurada da zaten kabloyu görüyorsunuz. Şu anda bilgisayara bağladık. Önümde de lambaları yanarak dursun diye. Klavyemiz aldığı gücün yanı sıra bir de kulaklık gücüyle bizlerin karşısına çıkıyor. Burada kulaklık gücü dediğim şey de şu arkadaşlar. Aynı kabloya eklenmiş bir 3,5 mm'lik giriş var ki bu girişi bilgisayarınızın kulaklık girişine taktığınızda sizlerin kulaklık girişi klavyenin sağ tarafından kullanılabilir hale geliyor. Bu da sizin herhangi bir sesle alakalı kullanım yapacağınız durumda tüm kontrolü klavyenin üzerinden yapabileceğiniz anlamına geldiği için hani oyunla ilgilenen arkadaşlarım gerçekten çok mutlu edeceğini düşünüyorum. Hani özellikle kablolu bir kulaklık kullanmaya hala devam ediyorsanız bu çok önemli bir çözüm. Masaya kulaklığı almanız. Bir de tabii kutudan çıkan şöyle bir uzatma kablosu var. Bu uzatma kablosu özellikle bir kablo arkadaşlar. Eski nesil bir kasa kullanıyorsanız yani şundan bahsediyorum. Kasanızda ya da dizüstü bilgisayarınızda kulaklık ve mikrofon girişi ayrı ayrı yer alıyorsa işte onları bir araya getireceğiniz o uzatma kablosu da bu. Burada renklerle ayrılmış bir şekilde zaten üzerinde de var. Kırmızıyı mikrofona, yeşili de kulaklık girişine takıp hemen burada kalan diğer girişe de klavyenin kulaklık girişini taktığınızda yine kulaklık girişini klavyenin üstüne almış oluyorsunuz. Bu kabloyu da içine koymaları güzel olmuş. Sevdim bunu da. Tabii ki oyuncular için vazgeçilmez olan arkadaşlar NK Rollover ve tabii ki %100 anti-ghosting özellikleri de bu klavyenin ana özellikleri arasında yer alan bazı özellikler. HP Pavilion 800 oyuncu klavyesinin tabii bir de malzeme kalitesine bakmak lazım sevgili arkadaşlar. Hani hissiyatı başarılı. Dokunma sırasında da herhangi bir deneyimde olumsuzluk yok. Deneyim gayet yerinde arkadaşlar. Sizlerin de memnun kalacağı detaylar olmuş bunlar. Tabii kopma ve yıpranmaları önlemek adına bu klavyenin güç kablosu mu desem artık bağlantı kablosu mu desem aramızda bunun lafı olmaz diye düşünüyorum. Hani buradaki kablo tamamen iyi bir şekilde tasarlanmış. Üstü örgülü bir klavye yani kumaş örgülü bir kabloya sahip bu klavye modeli ve bu kablonun da bu üründe kullanılıyor olması açıkçası bence önemli bir detay çünkü daha uzunca seneler bu ürünü kullanabilmeniz için böyle bir kablo ile geliyor olması ürünün de ömrünü uzatan bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Benim özellikle klavyelerde ilk baktığım şeylerden bir tanesi
noktası olan şu multimedya tuşlarının dizilimi de bu klavyede bizlerle buluşuyor arkadaşlar. Gerek ekran parlaklığı olsun, gerek ses açma kapama, müzik atlama, müziği durdurma gibi detayların birçoğu bu üründe yer alıyor ve sorunsuz bir şekilde de çalışıyor. Gelelim kullanım detaylarına arkadaşlar. Şimdi kullanım sırasında tabii zevklerle renkler çok tartışılmıyor biliyorsunuz ama bu üründe bir bilek desteği var. Bu bilek desteğini ben gayet ergonomik buldum ama isterseniz bu bilek desteğini çıkararak da bu ürünü kullanabiliyorsunuz ki çıkartıp kullanmayı da seven birçok kullanıcı var. Hani iki türlü de kullanım için uygun bir klavye modeli HP Pavilion 800 oyuncu klavyesi. Klavyemizin hemen alt bölümünde bulunan yükseltme ayakları var tabii. Tabii ben yine burada kendimden örnek vereyim. Ben bu yükseltme ayaklarını genelde hep açık kullanırım. Daha böyle klavyeyi yüksekte olunca daha rahat yazıyorum. Elime daha iyi oturuyormuş gibi geliyor hissiyat anlamında ve hani bu klavyede de kullanılan bu yükseltme ayakları oldukça güzel olmuş. Hem yazma sırasında iyi destek oluyor hem de sizin hani genel deneyiminizi olumlu etkilediğini ben düşünüyorum açıkçası. Kendi deneyimlerimden de yola çıkarak. Üzerinde bulunan RGB aydınlatmaları bilgisayarınıza ihtiyaç olmadan hemen klavyenin üstündeki tuşlardan ayarlamanız mümkün. Burada 11 farklı ışık efekti ile özelleştirebiliyorsunuz ya da halihazırda 3 farklı hazır olarak klavyenin içine yüklü olarak gelmiş olan ön ayarları da kullanarak buradaki RGB ledleri programlandırabiliyorsunuz. Burada tabii bunun ben avantajlı bir şey olduğunu söyleyebilirim çünkü birçok üst düzey mekanik klavyede gördüğümüz bir şey var arkadaşlar. Bilgisayara bir yazılım ekleyerek genelde bunları özelleştirmeniz sağlanmış. Ancak bu ürüne doğrudan üzerinden bunu özelleştiriyor olabilmek bence önemli bir artı olarak bu klavyenin hanesine yazılmalı. Genellememiz gerekirse HP Pavilion 800 oyuncu klavyesini yani açıkçası vaat ettiğini yerine getirebilen bir ürün olarak ben sizlere aktarmak istiyorum. Gerçek bir mekanik klavye arayışı içindeyseniz bu ürüne bir göz atabilirsiniz. Eğer beğenirseniz de karar sizin diyelim ve sizler ne düşünüyorsunuz bu ürün hakkında yorumlara yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.